Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, 17. lemadan 5. notayı okuyorduk. Bu notada Avrupa'yı öncelikle ikiye ayırmıştı. Birinci Avrupa, İsevilik dini hakikisinden ve İslamiyet'ten aldığı feyiz ile hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden Avrupa'ya hitap etmiyorum demişti. Yani toptancılık yapmamıştı. Avrupa'nın medeniyetin iyi taraflarına evet demişti. Ama ikinci Avrupa ney? Felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefahate ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum demişti. Bir hayli okumuştuk. Şimdi devam ediyor bu ikinci Avrupa ile yüzleşmeye, kozlarını paylaşmaya devam edecek müellif. Şöyle, ey ikinci bozuk Avrupa, senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı şunlardır diyor. Yani burada çürük ve esassız esaslar, esassız esaslar. Yani sen kendini esas kabul etmişsin ama bir gerçek bir esasa dayanmıyor. Gerçek esas nedir? Yani hayatın büyük anlamına, hayatı dizayn eden, yaratan, yöneten, yaratıcıya dayanmayan, ondan gelen bilgilere dayanmayan, onları ölçü kabul etmeyen esaslar, esassız esaslardır ki bunları her alanda görebiliriz. Yani esaslarımız, evet herkesin kendine göre esasları var. Ama bu esaslar esassız esas olmamalı. Ona dikkat etmemiz lazım. Yani esas, yani gerçek, hakikate dayanmalı. Hakikate dayanmalı. Hakikat nedir? Hakikat haktır. Hakikatin en kısa tanımı bu. Hakikat haktır. Yani hakka dayanan, hakkaniyete dayanan esaslar esaslı esaslardır. Onlara dayanmayan esaslar esassız, bozuk esaslardır. Evet, senin çürük ve esassız esaslarının bir kısmı şunlardır ki, en büyük melekten en küçük semeye kadar her bir zihayat kendi nefsine maliktir. Ve kendi zatı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakkı hayatı var. Gaye-i himmeti ve hedefi maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir diyorsun. Ve Halik-i Kerim'in kerem düsturlarından ve erkan-ı kainatta kemal-i itaatla imtisal edilen düsturu teavünle, yardımlaşma düsturuyla nebatat hayvanatın imdadına ve hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun rahimane, kerimane cilvelerini cidal zannedip hayat bir cidaldir diye ahmakane hükmetmişsin. Değil mi? Bu batıdaki anlayış, bu hayat bir mücadeledir. Her varlık kendi nefsine maliktir ve varlığını devam ettirmek için mücadele ediyor. Bunu esas kabul ediyor. Acaba o düsturu teavünün cilvesinden olan, halbuki dine göre, dinin öğrettiğine göre hayat bir çarpışma değil, bir yardımlaşmadır. O yardımlaşma düsturunun cilvesinden olan zerrat-ı taamiyenin kemal-i şevk ile beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir, nasıl bir çarpışmaktır? Mesela insan tabii küçük bir dünyadır. Kendi küçük dünyamıza bakacak olursak, kendi dünyamızda bir çarpışma mı var yani? Çarpışmayla mı hayat devam ediyor?
Değil mi? Eller, ayaklar, gözler, kulaklar birbiriyle çarpışıyor mu? Yardımlaşıyor mu? Değil mi? Bir elin nesi var, iki elin sesi var diyoruz. Değil mi? El eli yıkar, iki el birleşir, yüzü yıkar. Yani güçlenir. Dolayısıyla vücutta böyle muazzam bir denge var. Organlar birbirini tamamlıyor, birbirinin yardımına koşuyor. Mesela yemek yiyoruz. Yediğimiz gıdalar, vitaminler vücudumuza dağılıyor. Ölen hücrelerin yerini alıyor. Değil mi? Kanımız, kandaki al yuvarlar onları erzak memuru gibi gitmesi gereken yere taşıyor. Yani bir şey var ya, hayatın devamı için bütün organların, hücrelerin, dokuların birbirinin yardımına koşması var. Şimdi küçük dünyamızda böyle olduğu gibi büyük dünyada da bu böyle. Değil mi? Bitkiler mesela ay, güneş, öncelikle ay, güneş, dağlar, denizler, hava, su, toprak gibi unsurlar değil mi? Hepsi bitkilerin yaşaması için, büyümesi için, yeşermesi için adeta el ele vermiş. Bitkiler hayvanların yaşamasına yardım ediyor. Bitkiler, hayvanlar hepsi birlikte insanların yaşaması için gayret ediyor, koşturuyor adeta. Yani ne çarpışma ne? Büyük balık küçük balığı yermiş. Doğru ama büyük balığın küçük balığı yemesi de aslında bir çarpışma değil. O da yani görünüşte çarpışma da olsa, mücadele de olsa neticede insan hayatına bir yardımdır. Çünkü büyük balık küçük balığı yemezse, değil mi? Bir balık bir defada 20 milyon yumurta bırakıyor. Bu yumurtaların hepsi balık haline gelse denizlerdeki oksijen yetmez ki zaten. Oksijen yetmez, zaten ölürler. Yani büyük balık küçük balığı yiyor. Küçük balık büyük balıkta yaşamını devam ettiriyor. O da insan için. Dolayısıyla denizleri kokuşmamış, değil mi? Bir dünyada yaşamamıza yardım ediyor. Büyük balığın küçük balığı yemesi de insan hayatına bir yardım. Dolayısıyla ekolojik denge dediğimiz denge, insanın varlığının sürmesi için, insanın hayatına hizmet için planlanmış. Öyleyse hayat bir mücadele, bir çarpışma değil, bir yardımlaşmadır. Ama değil mi? Esassız esas işte, yani kabul etmiş, hayat bir mücadeledir. Esas kabul etmiş ama esası olmayan bir esas. Evet. Acaba o düsturu teavünün, yardımlaşma düsturunun cilvesinden olan zerrat-ı taamiyenin kemali şevk ile beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir, nasıl bir çarpışmaktır? Belki o imdat ve koşmak kerim bir Rabbin emriyle bir teavündür. Evet. Yani bunu bu evrim teorisinde, Darwin teorisinde kabul edilen bu hayat bir çarpışmadır. Sosyal Darwinizm diyorlar. İnsanlığın sosyal hayatına da kötü bir şekilde yansımış. Hep insanlar böyle kavgayla, savaşla, birbirini yemeye çalışarak, işte insan insanın kurdudur, öteki cehennemdir diye böyle hep birbirini düşman görerek beşer tarihi mücadele şeklinde geçmiş. Mücadele şeklinde geçmiş. Aslında mücadele edilmesi gereken şey budur yani. Hayatın bir çarpışma olduğu, bu yanlış esasın kabullenilmesidir. Yani bir mücadele zıtlar arasında olur. Evet, zıtlar arasında Hazreti Adem'den beri işte Habil-Kabil kavgası, iyi kötü, hak, hakikat tarafında olanlarla
zulmün yanında olanlar, hakikatin karşısında olanlar arasında bir mücadele var. Olmalı, iman küfür mücadelesi. Ama bu kendi içinde eğer biz haktan yanaysak, hakikatten yanaysak, kendi içimizde kainattaki yardımlaşmayı esas alıp insanlık olarak biz de birbirimize yardım ederek yaşayabileceğimizi, savaşarak, mücadele ederek değil, birbirimizin ihtiyacını karşılayarak, birbirimizin yardımına koşarak, yani hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla hepimiz rahat yaşamak istiyorsak herkesin rahatını esas almalıyız. Yani bu gemide birileri rahatsızsa, o rahatsız olanlar, rahat olmak isteyenlerin de rahatını kaçırırlar, rahatını bozarlar. Dolayısıyla hepimizin rahatı için yardımlaşmalıyız diye, değil mi? Bu Darwinizmin sosyal hayata da olumsuz yansıyan bu çarpışma ilkesini değil, dinin bize öğrettiği yardımlaşma ilkesini esas alsaydık dünya şüphesiz çok daha güzel bir dünya olurdu. İşte bu ikinci bozuk Avrupa'nın esas aldığı bu esassız esaslardan birisi maalesef insanlık alemini tarih boyunca savaş alanına çevirdi. Ya. Evet. Bakalım daha ne var? Hem çürük bir esasın, her şey kendi nefsine maliktir diyoruz. Çürük bir esas. Yani her şey kendi nefsine maliktir. Ya. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına kat'i bir delil şudur ki, aslında tersi, din bize ne diyor? Hiçbir şey kendi nefsine malik değildir. Maliki hakiki Allah'tır diyor. Her şeyin maliki O'dur. Batı felsefesi ne diyor? Her şey kendi nefsine maliktir. Şimdi malik olmadığına kesin bir delil şudur ki, esbabın içinde, yani yaratılan sebeplerin içinde en eşrefi, en donanımlı ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi kimdir? İnsandır. Bakalım insan kendine malik mi? Çünkü en eşrefi, en donanımlısı, en iradelisi kendi nefsine malik değilse, değil mi? Diğerleri nasıl malik olsun? Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir ef'al-i ihtiyariyesinden, yüz cüzünden onun dest-i ihtiyarına verilen ve daire-i iktidarına giren yalnız meşkuk bir tek cüzdür. Mesela düşünmek için, konuşmak için, değil mi? Yemediklerimizi hazmetmek için 100 tane olay oluyorsa, 100 şartı varsa bunların bir tanesi, o da meşkuk, yani şüpheli, o da tam insanın elinde mi? Elindeyse de bir tanesi ancak insanın elinde. Evet. Böyle en zahir fiilin 100 cüzünden, 100 parçasından bir cüzüne malik olamayan nasıl kendine malik denilebilir? Değil mi? Mesela yemeği ele alalım. Yani yemek için biz ne yapıyoruz? Değil mi? Alıyoruz yiyeceğimiz şeyi, ağzımıza götürüyoruz, çiğneyip yutuyoruz. Ondan sonra ne işlemler oluyor vücudumuzda, o hazm oluyor, değil mi? Kaç çeşit önce, ondan sonra hadi ağızda çiğneyerek kendimiz, o ilk hazım yeri ağızdır. Onda bize irademizin payı var. Ama ondan sonra, değil mi, midede, ondan sonra bağırsaklarda o hazım işlemleri, vitaminlere ayrılıp vücudumuza dağılma işlemleri, işte kana karışıp al yuvarlarla taşınma işlemleri, tüm bunları biz kendi irademizle mi yönetiyoruz? Hayır, yani biz karışmıyoruz gerisine. Karışmıyoruz.
Dolayısıyla yani 100 işlem yapılıyorsa bir tanesi bizim irademize bağlı. Hani yani böyle en çok yaptığımız, en zahir bir fiilimizde 100'den birisine malik değilsek nasıl kendimize malik olduğumuzu iddia edebiliriz? Soru bu. Böyle en zahir fiilin 100 cüzünden bir cüzüne malik olmayan nasıl kendine malik denilir? Böyle en eşref ve ihtiyarı en geniş, bu derece hakiki tasarruftan ve temellükten eli bağlanmış bulunsa, yani gerçek sahip olmaktan ve tasarruftan eli bağlanmış bulunsa, yani iradesinin payı bu kadar azsa, sair hayvanat ve cemadat kendine maliktir diyen, hayvandan daha ziyade hayvan ve cemadattan, yani o cansızlardan daha ziyade camit ve şuursuz olduğunu ispat eder. Evet. Seni bu hataya atıp bu vartaya düşüren bir gözlü dehandır. Niye? Kaynağına iniyor şimdi. Niye bu esassız olduğu halde sen bunları esas kabul edebiliyorsun? Her şey kendine maliktir diyorsun, hayat çarpışmadır diyorsun. Seni bu hataya atıp bu vartaya düşüren bir gözlü dehandır. Yani harika menhus zekandır. O kör dehan ile her şeyin haliki olan Rabbini unuttun. Mevhum bir tabiata isnat ettin, asarını esbaba verdin. Şimdi daha önce de geçmişti, Deccal gibi tek gözlü dehan. Yani sadece maddeyi gören bir deha bu. Maddi, onun için bugün bilimler de öyle, yani pozitivist, materyalist bir anlayışla okutuluyor. Bu bilim değil ama bilimin yanlış yorumu bilim maskesi altında sunuluyor ki insanlığın başına en büyük bela budur. Yani dünyayı, insanın kendini Rabbinden koparan bir bakış. Değil mi? Rabbinden koparan, bütün kainatı yaratan ve yöneten yaratıcıdan kopuk, ayrı, kendi başına ele almaya çalışan bir anlayış bu hataları netice veriyor. Evet, o kör dehan ile her şeyin haliki olan Rabbini unuttun, mevhum bir tabiata isnat ettin. Mevhum bir tabiat diyor. Yani mevhum ne demek? Yani gerçekte olmayan. Mevhum, farazi, senin varsaydığın ama hakikatte tabiat diye bir şey yok ya. Yani varlıklar var, mevcudat var, mahlukat var. Şimdi biz bunların hava, su, toprak, işte dağ, deniz, bitki, hayvan, efendim. Bunların Allah'ın yarattığı eserler bunlar. Mahlukat, mevcudat. Yani bunların dışında bir tabiat yok. Bunların geneline bizim taktığımız bir isim, tabiat her şeyi yapıyor sanki. Yani bizim yaratıcı dediğimize, Allah dediğimize, Halik dediğimize ondan bağını koparınca bu sefer kendi taktığı ismi ilahlaştırarak, tabiat diyerek tabiatı tapınılacak bir tanrıymış gibi kabul ediyor. Onunla açıklıyor her şeyi. İşte mevhum dediği bu. Onların öyle bir ayet var Kur'an'da. Taptıkları kendilerinin ve atalarının taktıkları isimlerdir. Neye tapıyorlar? Kendi uydurdukları ve atalarının taktıkları isimlere Tanrı diye tapıyorlar yani. İşte tabiat ana. Değil mi? Tabiat harikası, doğa harikası, doğa mucizesi filan gibi bizim taktığımız isimler. Halbuki bu varlıkları, yaratılan mevcudatı bir tarafa alırsan, yani bunları yaratan Allah var. Doğa diye birisi yok ki. Tabiat diye birisi yok ki o bunları yaratmış olsun.
Tabi bunlar Tabiat Risalesi'nde daha güzel açıklanıyor. Geniş geniş örneklerle. Orada güzel bir tabiat tanımı var. Tabiat dedikleri şey deniyor. Olsa olsa ve hakikati hariciye sahibi farz edilse, yani harici bir hakikati yok aslında ama varsayılsa bile olsa olsa nedir? Yaratılmış bir eserdir. Sanattır, sani değil, eserdir, yaratıcı değil, kanundur, kudret değil. Değil mi? Dolayısıyla bunu ayırmak lazım. Mevhum demesinin sebebi bu. Mevhum bir tabiata isnat ettin. Neyi? O kör dehan ile her şeyin haliki olan Rabbini unuttun. Mevhum bir tabiata isnat ettin. Asarını esbaba verdin. Allah'ın eserlerini sebeplere verdin. Sebepler. Bugün yani bilimin tanrısı bu. Determinist anlayışla her şeyi açıklıyor. Yani bir şeye sebep olanlar ne? Diyelim ki onlar bunu yapıyor. Değil mi? Sonucu sebep yapıyor. Sonucu sebebe veriyor. Halbuki en basit bir sonucu en harika bir sebep yapamaz yani. Mesela meyveyi ağacın dalından alıyoruz. Tamam. İyi de yani soralım yani ağacın dalı meyveyi, bu yediğimiz meyveyi yapabilir mi? Değil mi? Biz yapamıyoruz ya. Bu kadar gelişmiş, bütün tarihin birikimi olan bilgimizle, değil mi? Modern laboratuvarlarımızda bir meyveyi sentezleyemiyoruz. Canlı bir çiçek yapamıyoruz. Çiçek topraktan. Meyve ağacın dalından. İyi. Böyle işliyor çünkü yani. Su nedir? Su 2 hidrojen bir oksijenden. Onların birleşmesinden. Yani sebepleri yaratıcı yerine koyuyor. Yani sebepler var doğru ama o sebepler bu sonucu yapamaz ki. O sebeplerle bu sonucu yaratan bir yaratıcı var. Mesela şu önümdeki kitap işte. Nedir sebepler? İşte, harfler var. Değil mi? Harfler kelimeleri oluşturuyor. Hani su dedik ya, su mesela suyu ne oluşturuyor? 2 harf. S, U. Bunu element harfleriyle düşünecek olursak 2 hidrojen bir oksijen. Tamam. Kelimeler harflerden oluşuyor ama tamam doğru. Fakat kelimeyi harfler oluşturdu dersen doğru olur mu? Kelimeyi yazan harflerdir. Harfler kelime yazamaz ki. Kelimeler cümle yazamaz ki. Cümleler paragraf meydana getiremez ki. Ama görünüşte öyle. Bir yazarı kabul etmeyince bu sefer nelerden meydana geliyor? Sebepleri neler? Onları gerçek sebep sayıyor. Yani sonucu sebeplere vermek, bu determinist anlayış, esbab şirki dediğimiz şirk bu zamanda en yaygın şirk. Çünkü bilim adı altında, bilim maskesi altında bu sunuluyor. Bilim böyle işliyor maalesef. Ya. Evet. O Halık'ın malını batıl, mabut olan tağutlara taksim ettin. Ya. Bir daha şuradan alayım. O kör dehan ile her şeyin haliki olan Rabbini unuttun. Mevhum bir tabiata isnat ettin. Asarını esbaba verdin. Onun eserlerini sebeplere verdin. O Halık'ın malını batıl mabut olan tağutlara taksim ettin. Şu noktada ve o dehan nazarında her zihayat, her bir insan tek başıyla hadsiz adaya karşı mukavemet etmek
ve nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Yani hayat bir mücadele diyorsun ya, o zaman en basit, mesela canlılar bile, yani karıncalar, kelebekler, değil mi? Kalkıp yaşamak için sayısız düşmanlarıyla mücadele etmeleri lazım. Her şey için hayatı zorlaştırıyorsun, kendin için de zorlaştırıyorsun. Evet. Her bir insan, özellikle her zihayat, her bir insan tek başıyla hadsiz adaya, yani düşmanlara karşı mukavemet etmek ve nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Ve zerre gibi bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zail, lem'a gibi bir şuur, çabuk söner şule gibi bir hayat, çabuk geçer dakika gibi bir ömür ile o hadsiz adaya, sayısız düşmanlara ve ihtiyaçlara, hacata karşı dayanmaya mecbur oluyor. Yani hayatı çok zorlaştırıyor ya. Yani bu bütün maksatları tek dünya olan insanlar dünyanın işini de bilmiyorlar diyor ya bir yerde. Dünyada yaşamayı bu kadar zor, nasıl zorlaştırıyorsunuz ya? Bir dünyanız var, bari onu rahatla, yani onu kolaylaştırın ya. Bütün güçleriyle dünyaya çalıştıkları halde dünyanın işini bilmiyorlar, yani dünyada yaşamayı zorlaştırıyorlar. Halbuki o biçare zihayatın sermayesi binler matluplarından birisine kafi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman sağır, kör esbaptan başka derdine derman beklemiyor. Ya ema duaul kafirine illa fi dalal sırrına mazhar oluyor. Yani kafirlerin duaları ancak dalalettir, sapıklıktır. Bugün okudum, bir doktor, yani ünlü doktorlardan birisi söylüyor, ya tıpta okuduk biz diyor. Bir ara diyor böyle, yani okuduğumuz, öğrendiğimiz bilgiler hayatı yaşanmaz hale getirdi diyor. Her taraf mikrop dolu. Öğrendik diyor, her taraf mikrop dolu. Hiçbir şeye dokunamaz oldum diyor. Yani kapının koluna dokunamaz oldum. Birbiriyle tokalaşmaz olduk diyor. Mikrop geçer ve ölürüm diye. Hayat işkenceye döndü diyor. Şimdi yani öyle her taraf mikrop doluysa ve bu mikroplar da başıboşsa, değil mi? Yemek yiyemezsin bir defa yani. Yediğin yiyecekte bir sürü mikroplar var, bakteriler var. Değil mi? Onlar da başıboşsa her an seni öldürebilir. Düşmanlarla kuşatılmışsın zaten. Ama her şey Allah'ın memurudur. Değil mi? Yani sadece o gözle görünmeyen mikroplar değil, seller, yangınlar, tufanlar, zelzeleler, bunlar Allah izin vermezse olmaz. Allah izin vermezse hiçbir şey bana zarar veremez. Kullen yusibena illa ma keteballahu lena huve mevlana. De ki Rabbim izin vermedikçe, Allah izin vermedikçe, Allah yazmadıkça hiçbir şey bana dokunamaz. Hiçbir musibet bana isabet etmez. Rabbimse zaten o benim Rabbim. Yazarsa, izin verirse benim iyiliğim için verir diye insanı bak din rahatlatıyor. En temel esası kabul edince, yani bu dünyada biz Allah'ın misafiriyiz. Allah dünyayı boşuna yaratmadı. Değil mi? Biz onun özel misafirleriyiz. Her şeyi bizim için yarattı. Bizim için, bize göre dizayn etti. Dolayısıyla yaşayacağımız kısa bir hayat ama önümüzde sonsuzluk var. Bizi bekleyen ebedi cennet var. Bunları düşündükten sonra hayat kolaylaşıyor. İnsan huzur içerisinde, değil mi? Böyle hiçbir şeyi büyütmeden yaşayabiliyor. Ama öteki türlü Allah'la olan bağını kopardı mı, her rüzgarın önünde savrulan
bir nesne haline, hayatın nesnesi haline geliyor. O zaman da yaşamak ürkütücü oluyor ve zor oluyor. Evet, senin karanlıklı dehan 2. Avrupa'ya diyor. 2. bozuk Avrupa'ya hitap etmeye devam ediyor. Senin karanlıklı dehan, bir deha var ama aydınlık değil. Karanlıklı dehan, nevi beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş. İnsanlığın gündüzünü geceye kalbetmiş. Yani burada hemen Ayet-el Kürsi'den sonra gelen ayetler var. La ikrahe fi'd-din. Ondan da sonraki ayet Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minez-zulumati ilen-nur. Allah müminlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Bak. Sonra nasıl devam ediyor? Vellezine keferu evliyauhumut tağut. Tağut geçti ya biraz önce. Sahte tanrılar. Yani inkarcıların dostları ise sahte tanrılardır. Sahte tanrılar yuhricunhum minen nuri ila zulumat. Ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Ya onlar da o inkarcıları aydınlıktan karanlığa götürürler. Dolayısıyla bu ayetlerde tefsiri niteliğinde senin karanlıklı dehan nevi beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş. Yalnız o sıkıntılı, zulümlü ve zulmetli geceyi sıkıntılı, zulümlü ve zulmetli geceyi ısındırmak için yalancı, muvakkat lambalarla tenvir ettin. Yalancı, muvakkat. Yani geçici süre yanacak, sönmeye mahkum lambalarla aydınlatmaya çalıştın. O lambalar sürur ile beşerin yüzüne tebessüm etmiyor. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehane gülmesine o ışıklar müstehziyane gülüp eğleniyor. Şimdi düğünlerde de var öyle. Hani, bu sahnede, platformda filan o renkli lambalar, yanıp sönen lambalar. Yani onların altında insanlar eğlenmiyor aslında diyor. O lambalar orada ağlanacak hallerine gülen, eğlenmeye çalışan zavallıların o haline gülüyorlar. Lambalar onlara gülüyor, onlarla eğleniyor. Evet. Her bir zihayat senin şakirtlerin nazarında zalimlerin hücumuna maruz, miskin birer musibet zededirler. Dünya bir matemhane-i umumiyedir. Dünya umumi bir matem yeri. Çünkü her dalgasında cenazeler var, binlerce cenaze var. Her gün bir dalga mesela. Her gün 200 bin küsür insan ölüyor. 200 bin insanın cenazesinin kalktığı bir dünya, değil mi? Geniş bir nazarla bakarsak, kuşatıcı bakarsak bir matem yeridir yani. Cenaze evi bu dünya. Öyle görünüyor. Dünya bir matemhane-i umumiyedir. Dünyadaki sadalar ölümlerden, elemlerden gelen vaveylalardır. Evet. Senden tam ders alan şakirdin. Yani bu materyalist felsefenin talebesi ne olur? Bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine Rab telakki eden bir firavunu zelildir. Firavun gibi böyle egosu şişmiş yani. Enaniyeti kalın. Narsistik bir çağdayız yani narsizm deniyor buna psikiyatride. Dolayısıyla ama güya o kadar kendini büyük görüyor fakat en küçük bir menfaatinin de kulu oluyor. Menfaatinin kölesi oluyor. Onu kaçırmamak için onun önünde eğiliyor. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilebilen bir zelil firavun. Felsefe talebesi
Yani materyalist felsefe talebesi böyle. Hem senin şakirdin mütemerrittir, inatçı. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Yani şimdi aklıma geldi. Demek ki gerçek bir mümin öyle çok fazla şey olmaz. Yani kuralcı olmaz. Çok fazla katı olmaz. Esnek olur. Sakin olur. Şöyle de olur tabii, böyle de olabilir filan. Yani lakayt değil ama mutluluğun şartlarından birisi esnek olmaktır tabii. Mütemerrit ve inatçı olmaz. Evet. Senin şakirdin mütemerrittir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerrittir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. Evet, böylece şimdi felsefe şakirtlerinin özelliklerini bu bozuk Avrupa'nın verdiği ürünleri tahlil ediyor. Bir ikisini söyledik ama diğerleri bu programa sığmayacak. İnşallah bir programda daha bunu tamamlamaya çalışıyorum. Sonradan Kur'an talebelerinin özelliklerini sayarak devam edecek. Burada bırakalım. Yeniden o en son söylediğimiz iki özelliği de hatırlatarak bir sonraki programda bu mevzuyu tamamlarız inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.